Acaba son birkaç zamandır hissettiğin duygular geçici mi? Yoksa yardım almanı gerektiren bir depresyon durumu mu söz konusu? Bunu görebilmen için bu videoda güvenirliği kanıtlanmış farklı bir test uygulayacağız seninle. Farklı diyorum çünkü genellikle bu başlıklı videolarda yine güvenilir başka bir test olan Beck depresyon testinin uygulandığını gördüm. Biz ise farklı olarak Dr. David Burns'ün İyi Hissetmek adlı kitabında yazarı olan Dr. David Burns'ün depresyon testini uygulayacağız. Depresyonda mısın? Ve eğer depresyondaysan bunun derecesi, şiddeti ne? Bunu görmek istiyorsan kağıdı kalemi al, gel. Ben bekliyorum seni burada. Şimdi sana bazı ifadeler okuyacağım. Bu ifadeleri dikkatlice dinle ve son bir haftadır, bugün de dahil olmak üzere, kendini ne ölçüde böyle hissettiğini ekrandaki ölçüye göre puanla. Okuyacağım her bir madde için kendine bu ölçüye göre bir puan ver. Testin sonunda aldığın puanların toplamına göre yorum yapacağız. Birinci maddemizden başlayalım. Üzüntülü ve neşesiz hissediyorum. Mutsuz ve umutsuz hissediyorum. Ağlamaklı hissediyorum ve ağlama nöbetlerim var. Cesaretsiz hissediyorum. Çaresiz hissediyorum. Özgüvenim düşük. Değersiz ve yetersiz hissediyorum. Suçluluk ve utanç duyguları hissediyorum. Kendimi eleştiririm, yargılarım ve suçlarım. Karar vermede güçlük çekerim. Aile ve iş arkadaşlarıma olan ilgimde azalma var. Yalnızım. Ailemle ve arkadaşlarımla artık daha az vakit geçiriyorum. Motivasyonumda azalma var. İş ve diğer aktivitelere ilgim azaldı. İş ve diğer aktivitelerden kaçınıyorum. Bir şey yapmak istemiyorum. Yaşamdan zevk almıyorum. Yorgun hissediyorum. Uykuya dalmada güçlük çekiyorum. Ya da çok fazla uyuyorum. İştahım azaldı. Ya da tam tersi. İştahım arttı. Cinsel isteğim azaldı. Sağlığım hakkında endişelerim var. İntihar düşüncelerim var. Hayatımı sona erdirmek istiyorum. Kendime zarar vermek için plan yapıyorum. Evet, 25 tane madde saydım. Her bir maddeyi ne ölçüde hissettiğinize dair puanlamanızı istedim. Şimdi bu verdiğiniz tüm puanları toplayın ve bir genel toplam elde edin. Gelelim toplam puanların ne anlama geldiğine. Efendim öncelikle şunu belirtmeme izin verin. Elbette ki bir kişi hakkında karar verirken sadece tek bir testten yola çıkarak nihai karar vermeyiz. Gözlem ve görüşme ve bunda alınan notlar da çok önemlidir. Ancak bizim burada amacımız sizin kendinize dair bir farkındalık yaşamanız ve gerekiyorsa eğer bir uzmandan yardım almanızı sağlamak. Toplam puana geçmeden önce şu son 2 maddeden, yani intihar düşünceleriyle ilgili özellikle son 2 maddeden eğer kendinize 0'ın dışında bir puan verdiyseniz, yani eğer aklınızdan zaman zaman bu düşünceler geçiyorsa vakit kaybetmeden derhal hemen bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşmenizi öneriyorum. Ne demek bu? Ruh sağlığı uzmanı derken neyi kastediyorum? Bir psikiyatrist ya da uzman bir klinik psikologla derhal görüşmeniz gerekiyor. İntihar düşünceleri kendinize zarar vermenize yol açabilir ve bu yüzden bir an önce yardım almalısınız. Ve bunu yaparken lütfen bahsettiğim gibi bu konuda eğitim almış uzman insanlara gidin. İşte yaşam koçları, kuantum bilmem neleri falan gibi bir sürü ünvanlı insanlar var. Onların çalışma alanı farklıdır. Dolayısıyla burada sizin ihtiyacınız olan şey o değil. Burada sizin ihtiyacınız olan şey bir ruh sağlığı profesyoneli, yani bir psikiyatrist ya da uzman bir klinik psikolog. Toplam puanınız eğer 0 ila 5 arasındaysa bu gayet normal bir puandır ve genel olarak iyi hissettiğinizi gösterir. 6 ila 10 arasındaysa yine gayet normal bir puan, ancak sanki biraz mutsuzluk var gibi, yani sanki şöyle ince bir ayar çekilse iyi olabilir gibi. Bakış açınızdaki minik bir değişiklik nasıl hissettiğinizi çok büyük oranda etki edebilir. Bu bakış açınızı nasıl değiştirebileceğinize dair eğer fikir edinmek isterseniz kanalımdaki Stresten Kurtulma Yolları başlıklı oynatma listemi izlemenizi öneririm. Eğer toplamda aldığınız puan 11 ila 25 arasında çıktıysa depresyonda olabilirsiniz bu durumda ve bu depresyonun düzeyi hafif düzeyde bir depresyon gibi görünüyor.
Ancak paniğe gerek yok. Yani bu düzeydeki bir depresyonda elbette ki bir uzmandan yardım almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak kendi kendinize de kendine yardım kitaplarıyla, kendine yardım videolarıyla, benim kanalımdaki Depresyondan Kurtulma Yolları başlıklı oynatma listesindeki videolarda bahsedilen teknikleri düzenli bir biçimde uygulayarak da bir ilerleme kat edebilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada ister bir uzmandan yardım alın ki en sağlıklısı budur, isterseniz de bir uzmandan yardım alsanız bile yanına ek olarak da yapabilirsiniz. Çeşitli teknikleri uygulayarak kendine yardım teknikleriyle ilerleme kat edebilirsiniz. Eğer toplamda 26 ila 50 arasında bir puan aldıysanız bu orta şiddetteki bir depresyonun göstergesi olabilir. Doktor David Burns buradaki orta lafına aldanmayın diyor. Orta diyoruz ancak bu çok yoğun şiddette bir acının göstergesi olabilir diyor. Zaman zaman hepimiz kendimizi korkunç hissedebiliriz. Ancak bir süre sonra bu geçer gider. Eğer siz de son 2 haftadır bu şekilde hissediyorsanız bir an önce bir uzmandan yardım almanızı öneririm. Eğer 50'nin üzerinde puan aldıysanız bu ağır bir depresyonun göstergesi olabilir. Yüksek biçimde acı çekiyorsunuz ve bunun sonucu tehlikeli olabilir. Dolayısıyla bir an önce bir ruh sağlığı uzmanından yardım almanızı öneririm. Eğer aldığınız puan bu aralıkta çıktıysa lütfen bunun yüzünden de ekstra bir umutsuzluk hissetmeyin. Çünkü Doktor David Burns der ki bazen tedaviye en hızlı yanıt verenler bu aralıktaki depresyon türünde olanlardır der. Dolayısıyla hiçbir zaman aslında umutsuz olmamamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu hiçbir zaman geçmeyecek, bu hep böyle olacak, benim kaderim bu diye düşünmeyin. Donanımlı, yeterli, uzman bir psikiyatristten ya da bir klinik psikologdan destek alın ve zaman içerisinde göreceksiniz ki bir süre sonra daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Hatta eğer aklınızdan ölümle ilgili, intiharla ilgili düşünceler geçiyorsa dahi ya bunları ben kafamdan nasıl geçirmişim acaba diye kendinize şaşırırken kendinizi bulabilirsiniz. Bu yüzden vakit geçirmeden bir an önce lütfen bir uzmanla çalışın. Depresyon sırasında yaşadığımız duygular aslında çoğu zaman yaşamla ilgili algılarımızın, düşüncelerimizin bir sonucudur. Düşüncelerimiz duygularımız da davranışlarımızı etkiler. Dolayısıyla düşüncelerimizi değiştirmeye başladığımızda bir süre sonra göreceğiz ki duygularımız da değişmeye başlıyor. Peki ama bu düşünce biçimlerini nasıl değiştirebilirim diyorsanız lütfen Depresyondan Kurtulma Yolları başlıklı oynatma listeme bir göz atın. Oradaki videoları izleyip ardından bahsedilen teknikleri düzenli bir biçimde, düzenliden kastım en az 1 ay her gün düzenli bir biçimde uyguladığınızda yavaş yavaş düşünce biçiminizdeki farklılaşmayı ve bunun sonucunda da hissettiğiniz duygulardaki farklılaşmayı görmeye başlayacaksınız. Ancak çoğu zaman depresyondaki insanlar şunu yapar, ya hiç denemezler inanmadıkları için ya da deneseler dahi çabucak pes ediverirler ve kendilerine karşı haksızlık ederler. Yani bak gördün mü yine olmadı, bunu da beceremedim gibi. Lütfen kendinize karşı acımasız olmayın ve zaman tanıyın. Bu düşünce biçimleri yıllar içerisinde oluştu. Çocukluğunuzdan bu yana geliştirmiş olduğunuz bir algı biçimi, bir yaklaşım biçimi var. Ve bunun birdenbire değişmesini beklemeyin. Zaman içerisinde olacak. O yüzden kendinize zaman tanıyın ve pes etmeden her gün düzenli biçimde videolarda bahsedilen egzersizleri uygulayın. Bir süre sonra kendinizdeki değişimi görmeye başlayacaksınız. Kişisel gelişim ve psikoloji ile ilgili her hafta 2 yeni video yüklediğimiz kanalımıza lütfen abone olun ve bildirim zillerini de açın ki yeni videolar yüklendiğinde haberdar olabilin.